toplumu aldattıklarından dolayı. Bakın bir kimse kendi kendisine günah işler. Kendisine aittir bu. Ama bir kimsenin günahı toplumu aldatır. Toplumu yanlış yola sevk edenler. İşte bunların normalde kalpleri ve kulakları mühürlenir. Gözlerinde de perde vardır. Bakara ayet 7. Bunlar çünkü toplumu yanlış yere sevk edenler. Bunlar doğruyu bildikleri halde doğruyu aktarmayanlar. Hakikati bildikleri halde hakikati söylemeyenler. Kur'an ayetlerini eğip bükenler, hadisleri inkar edenler ve hadisleri eğip bükenler, ilk sufilerin yolunu eğip bükenler, bunlar toplumun da gözlerini şaşı ettikleri için, toplumun da bakışlarını şaşı ettikleri için bunların gözleri kör olur manevi olarak ve bunların kulakları tıkanır manevi olarak. Hakikati duymazlar, hakikati görmezler ve bunların kalpleri de mühürlenir. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu sahte önderler manevi olarak kördür. Başka bir ayet-i kerimede de bu dünyada ama olan, kör olanlar öbür dünyada, ahirette de ama, kör olarak haşrolurlar. O yüzden bu dünyada hakikate gözlerini kapatan, hakikate kulaklarını tıkayan bir kimse öbür tarafta da ama olarak halk olacak. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ahir zamanda bazı kimseler çıkacak ve dini dünyaya alet edecekler. Bakın bu hadis-i şerifi normalde bu Tirmizi'de, Darimi'de geçer bu. Bu hadis-i şerifi yeni İslam olduğumda okumuştum. Bu hadis-i şerif ahir zamanla alakalı ve bu hadis-i şerifleri bulacak olduğunuz yer hadis kitaplarının Babül Fitenlerinde bulursunuz bunları. Bu Babül Fiten'den ders yapmazlar genelde alimler, şeyhler, siyasetçiler, diyanetçiler, ilahiyatçılar. Bu Babül Fiten'den ders yapmazlar. Bunlar fiten hadisleri olarak da geçer. Ahir zamanda bazı kimseler çıkacak ve dini dünyaya alet edecekler. Dini dünyaya alet edecekler. Siz oturun şimdi kendi kendinize siyasetçileri, bürokratları, şeyhleri, alimleri tefekkür edin. Bunlar ne yapacaklarmış? Dini dünyaya alet edeceklermiş. Yani dinden geçinecekler, dünyalıklarını dinden kazanacaklar ve dünyalık olarak da dini alet edecekler bunlar. Bir kimse dünyası için dini alet ediyorsa hadis-i şerif onları anlatıyor. İnsanlara yumuşak görünmek için kuzu postuna bürünecekler. İnsanlara yumuşak görünmek için kuzu postuna bürünecekler. Yani onları sen çok tevazu ehli, çok ahlaklı, ince ahlaklı zannedeceksin. Vay dilinden şeker akıyor, bal akıyor. O kadar tatlı konuşuyor ki, o kadar yumuşak konuşuyor ki hiç sert konuşmuyor, hiç incitmiyor, hiç kırmıyor. Ya harama haram demiyor mu? Harama haram da demiyor. Herkese mavi boncuk dağıtıyor. Neden? Herkesin dünyalığını toplayacak çünkü o. O şirin görünecek herkese. Münafıklık alameti bu. Herkese şirin görünmek. Ve onlar diyor kuzu posturuna bürünecekler. Dilleri şekerden tatlı fakat kalpleri kurt kalbidir. Onların dilleri şekerden tatlı olacak. Ama kalbi kurt kalbi. Kurt ne yapar? Avını parçalar. Av ne? Dünyalık. Dünyalık. Dünyalık deyince sadece para değil, işin içerisine makam da giriyor. Dünyalık işin içerisine kadın da giriyor. Kadıncağız ondan iş istemeye gitmiş, o kadını elde edeceğim diye uğraşıyor. Makam sahibi ya. Kadın da bana telefon açıyor. Selamünaleyküm, aleykümselam.
Sen diyor böyle sohbet ettin, benim başıma geldi. Ben filanca partinin yöneticisine gittim, işte bana böyle davrandı diyor. Dedim öyle, makam sahibi onlar çünkü. Belediyede yok başkan yardımcısı, yok müdür, yok devlet dairesinde bir yerde müdür, amir. Öyle ya, bunlar makam sahibi. Kadın gidiyor, ona salça oluyor. Onlar dini dünyaya alet ediyorlar. Ben bazen Suriye'den anlatıyorum ya. Aslında Suriye'den gördüğüm şey her yerde var. Yani biz sıradayız. Pasaportta işte vize, geçici vize vurulacak. Yani o önümüzde böyle bir Arap aile var. Yani oradaki pasaporttaki amir mührü vurmuyor. Rüşvet istiyor. Önümüzdeki kimse ona işte bir rüşvet verdi. Belli bir para verdi. Böyle vezne gibi bir yer var. Orada parayı uzattı. Parayı böyle aldı. Böyle şey yaptı, yamulttu, fıslattı. Attı dışarı. Beğenmedi parayı. Dedi ki daha fazla. Bir de çabuk ol dedi. Sallu, namaza gideceğim dedi. Namaza gideceğim diyen amir rüşvet alacak. Rüşvet istiyor. Nuri dedim, bunlar dedim açıktan rüşvet alıp veriyorlar. Böyle bir devlet dedim batmaya mahkumdur dedim. Battılar zaten. Bir devlet dairesinde, bir belediyede rüşvet normal hale geldiyse o devlet batmaya mahkumdur. Ve insanlar işlerini yürütebilmek için rüşvetle işlerini götürüyorlarsa o devlet batmaya mahkumdur. O belediye batmaya mahkumdur. Oranın halkı rüşveti normal gördüyse ve normal şekilde rüşvet alışverişleri oluyorsa o halk da bozulmuştur orada. Çünkü amirler bozulmayınca alimler bozulmaz, alimler bozulmayınca halk bozulmaz. Kimsenin kimseden şikayet edecek hali yok. Belediyeye gittin, belediyede rüşvetle iş dönüyor. Resmi daireye gittin, resmi dairede rüşvetle iş dönüyor. Halk da bundan memnun. Parayla olsun da işimiz bitsin diyor. Sebep? İş bitmiyor çünkü. İş bitmeyince kendince insanlar o tarafa doğru yönleniyor. Bunlar bir de kuzu postuna bürünüyor. Tatlı dilliler. Bunun en acı tarafı şu, İslami gibi görünen, muhafazakar gibi görünen, dindar gibi görünen insanların rüşvet almaları ve insanları rüşvete alıştırmaları. Bunlar hak ve hakikati söyleyeceğiz diye belli bir vazifeye gelip bunlar hak ve hakikati konuşmayanlar, hak ve hakikat noktasında hareket etmeyenler. Bunlar Allah, melekler ve insanların laneti bunların üzerine olacak. Olsun da zaten. Bunlar çünkü İslami gelişmenin önünde cüruflar bunlar. Bunlar İslami gelişmenin önünde münafıklar, mürtetler. Bunlar İslami gelişmenin önünde şeytanlaşmış insanlar. Bunlar İslammış gibi görünüp Ümmet-i Muhammed'in kanını emen sülükler bunlar. Allah bunlara lanet eylesin. Amin. Çünkü bunlar İslam için uğraşan, Allah için uğraşan, Allah yolunda koşturanların önünde birer engel. İnsanlar çünkü bunlara bakaraktan dinden soğuyorlar. Bunlara bakaraktan İslam'dan soğuyorlar. Kur'an'dan, sünnetten soğuyorlar. Bunlara bakaraktan tarikattan, hakikatten soğuyorlar. Bunlara bakaraktan şeyhlerden soğuyorlar. Bir bakıyorsunuz şeyhler toplanmış bir yerde cuşu huruş ediyorlar. İsraf, lüks, şataat, şatafat gırla gitmiş. Bir bakıyorsunuz ki bilmem hangi şeyh efendi lüksün, şataatın, şatafatın içerisinde yaşıyor. Bir bakıyorsunuz ki bilmem hangi hoca efendi işte şöyle lüksün, şataatın, şatafatın içinde yaşıyor. Bilmem hangi şeyh efendi, bilmem hangi şeyh efendi, kim olursa olsun. Ne yapıyorsunuz burada dedim ben. Şeyhimiz orada. Nerede? Hilton'da. Buradan aşağıdan da cübbeliler, sarıklılar hepsi de Beytullah'a sırtlarını dönmüşler, şeyhlerini görecekler. Şeyhleri de orada cam fanusun içinde yani o Hilton'un
mescidi varmış. Oradan camdan görecekler. Yıl 92. Dedim gidin yanına. Bana baktılar. Dedim şeyh nerede? Müritler de orada. Dedim gidin yanına. Orada kılın namazı şeyhinizle beraber Beytullah'a tepeden bakaraktan. Şeyhim diyen kimse kibire bak. Beytullah'a Hilton'dan bakacak. Evet. Hilton ne? Gavurun oteli. Şeyh Efendi nerede kalıyor? Hilton'da kalıyor. Hilton kimin? Gavurun. Ondan sonra kahrolsun emperyalizm.